Arkadaşlar, videomun girişinde görmüş olduğunuz kapı süsünü yapmak için size daha önce göstermiş olduğum şöyle kabarık 3 boyutlu yıldız yapımını göstermiştim. O kapı süsünü bu yıldızdan yaptım. Yalnız bu yıldızda arkadaşlar iki tarafında şöyle çıkıntılar var. Eğer ortada dönen bir çelenk şeklinde bir durum istersek bu şekilde yıldızlarınızı yaparsınız. Yok ben kapı süsüm sizin yaptığınız gibi kapıya yapışsın diyecek olursanız, yani kapıya takacağım, böyle kabarık dursun istemiyorum, kapıyla bütün olsun istiyorum derseniz, o zaman videonun 20.46 dakikasından itibaren ben ekrana da bunu dakikası saniyesine kadar yazacağım. Orada şöyle bir ifadem var. Şeklim bu oldu arkadaşlar dediğim yerden itibaren videoyu bırakacaksınız. Dediğim dakikadan itibaren şu şekilde düz oldu. Şimdi ne yapacağız? Bunları yok edeceğiz. İsterseniz, çünkü kapıya yapışık olmasını istiyoruz ya, o zaman şöyle yaparız. Şuraya direkt bunu tutkalla yapıştırabiliriz bu parçaları. Şu şekilde. Tutkalla bunu buraya yapıştırır. Ve bunu keserim. Böyle. Bunu da bu şekilde yapıştırıyorum ve kesiyorum. Şunu da bu şekilde yapıştırıyorum ve kesiyorum. Bunu da şuraya yapıştırıyorum ve kesiyorum. Bakın, kapı süsü yaparken arkadaşlar bir tarafı kabarık, bir tarafı düz olsun İsterseniz dediğim gibi 20.46. saniyeden itibaren videoyu izlemeyi bırakacaksınız ve bu arka kısmını benim dediğim gibi bu şekilde yapıştırarak düz bir zemin haline getireceksiniz. Bu şekilde hazırladım. Şöyle yapıyoruz. Bir tanesini arkadaşlar, şu büyük olanı eni 2 santim olarak yaptım. Bunu üste koyacağım veya aşağıya koyacağım duruma göre. Bir de şöyle 1,5 santimlikler yaptım. Bunları yerleştirirken arkadaşlar şöyle dikkat edin. Şimdi şuradaki üçgenlerin arası mesela bakın dardır. Aşağı yukarı 2,5 santim falan. Ama şurası geniş. Dikkat ettiniz mi? Bakın 4 santim buluyor burası. Şunun ikisinin arası. Bu şekilde bunları yerleştireceğiz. Şurada boşluklar var, görüyor musunuz? Buradan içeriye gireceğim. Şu benim bu 2 santim eninde olan, bu 1,5 santim eninde olan. Şimdi şu kısım dar, şu kısım geniş. Geniş olan kısmına şöyle tutkal sürüyorum. Tutması için, hani bir boşalıp kendini bırakmasın diye. Şunun içine şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Araya girecek. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Girdi. Bir tane daha alıyorum. Kendisini alayım. O da kırmızı olsun. Bunu da aldım. Bunun da bakın, şu dar bölüm değil, şu geniş olan bölümünü koyacağım. Şöyle yapayım yine. Kırmızılar ortada kalsın. Yine tutkal sürüyorum ve onu da bakın
Bakın görüyor musunuz? Açık. Buraya yerleştir. Origami'de gerçi tutkal falan kullanılmaz ama biz artık makas bile kullanıyoruz. Bu şekilde yerleştir. Şimdi aynı şekilde, yalnız bu sefer arkadaşlar bunu yerleştirirken büyüğe değil, şurada bu olayı yaptık. Bundan sonra büyük kısma şu küçüğü yerleştireceğiz. Bakın. Şurada geniş alana yerleştirdik bunları. Burada ise yani küçüldüğü zaman şunun bakın şurası açık. Buraya şu dar bölümü sokacağız. Şuraya şu şekilde gireceğiz. Şöyle. Şunu alalım. Dar yer nereydi? Burası. Hemen bunu şu içine yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tarafa bir tane daha koyalım. Buraya da ne yapalım? Şunu koyalım. Şöyle gitsin. Evet, şunu tutkallayalım. Bunu da şuraya. Bakın şu kısmı. Şu kısmı yerleştiriyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar biraz genişletmek istiyorum. Ben şöyle gelsin istiyorum. O zaman ne yapacağız? Şunun ikisi dar ya. Geniş olan bölümü buraya geçireceğim. Yani bu sefer bu değil, bu tutkallanacak. Bunu tutkallayacağım. Ve bunu hemen şunun açık olan bölümüne yerleştireceğim. Yani elinizdeki objenin gidişatına göre tutkal süreceksiniz. Bak, aslında bu burada iki tane mavi olmadı. Onu ben şuraya koyacağım. Şu tarafa. Ay. Şöyle oldu. Bakın. Şimdi buraya da hangisini koyalım? Şunu koyalım. Bunu da burası zaten tutkallıydı. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Çelengimiz güzel oluyor. Bakın. Şimdi artık bunu böyle yuvarlayalım. Düzeltelim şöyle. Arkadaşlar bakın. Kapı süsümü bitirdim. İncilerim vardı. Şu orta kısımlarına şöyle incilerimi yapıştırdım. İki tanesini de sizin yanınızda şöyle yapıştırayım. Delikleri gözükmeyecek şekilde yapıştırın. Varsa eğer elinizde. Bu şekilde. Sonra bunu asmak için şöyle bir sinem var. Bu sinayla bunu asacağız. Kapı çelengim böylece bitmiş oldu. Evet arkadaşlar, kapı çelengi ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.